Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu Perşembe günü Player of the Week paketinde kimler olabilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Gelecek Player of the Week paketine baktığımızda güzel isimler de yer alacak gibi görünüyor arkadaşlar. Avrupa'da, özellikle de İngiltere Ligi'nde önemli takımların, büyük takımların farklı galibiyetleri var. Oradan gelecek futbolcular yüksek seviyeli de olabilir. Avrupa'daki liglere bakmadan önce arkadaşlar bizim ligimize bakaraktan başlayalım. Şu an Galatasaray'dan Muslera Player of the Week paketinde yer alıyor. Üst üste Galatasaray'dan futbolcu seçer mi Konami bilinmez ama 6 birlik çok farklı bir galibiyet var. Bundan dolayı da belki Konami futbolcu tercih edebilir. Icardi ama çok fazla santrafor adayı var bu hafta. Yani Icardi'yi getirebilir, eleyebilirler. Icardi'nin 2 gol bir asisti var. Ama Mertens ofansif orta saha olarak aslında gelme ihtimali biraz daha yüksek rakiplerine göre. Şimdi az sonra göreceksiniz arkadaşlar, birçok santrafor futbolcusu bu hafta gol attı. En başta Erling Haaland dünya kadar gol kaydetti. 2 gol bir asistli Mertens var. Hakim Ziyech'in de 2 golü bulunuyor. Başakşehir de farklı bir galibiyet aldı. 4 birlik galibiyet. Davidson sol kanat futbolcusu 2 gol attı. Fakat bu pozisyonlarda Avrupa'da da yine önemli işler, önemli istatistikler yapan futbolcular var. İngiltere Ligi'ne geçtiğimizde kesinlikle gelmesi gereken isim Erling Haaland. 4 gol kaydetti. Yani büyük ihtimalle gelecektir ama seviyesi kaç olur? Şu an Saka 102 seviyeli. Güçlendiriciyle eğer güçlendiricisi olursa tabi Erling Haaland'ın da bir 102 olması lazım. Keşke daha yüksek olsa ama çok zor. Liverpool 4-2'lik galibiyet aldı. Liverpool'da benim birinci adayım Elliot arkadaşlar. Bir gol bir asist yaptı, göbek futbolcusu. Gakpo santraforda oynadı. Bir gol bir asist yaptı. Şimdi santrafor adayları biraz fazla. Erling Haaland kesin gibi gözüküyor. Yanına ikinci ya da üçüncü bir santrafor ekleyecektir Konami. Robertson da sol bek futbolcusu bir gol kaydetti. Ya Elliot ya da Robertson. Gakpo da sürpriz olarak olabilir ama dediğim gibi santraforda biraz adaylar fazla. Arsenal 3-0'lık galibiyet aldı. Rice orta sahada bir gol bir asist yaptı. Yüksek seviyeli isimdir. Bu hafta gelmeyi hak etti. Saka'nın golü var. Player of the Week'te de kendisi yer alıyor. Form durumu yine yüksek olacak arkadaşlar. Bu maçta Trossard'ın da golü var. Bu hafta form durumu yüksek gelecektir. Newcastle 4-1'lik galibiyet aldı. Bruno Gimareş benim ilk adayım. Bir gol attı kendisi. Olur da seçmezse Konami kanat futbolcusu 2 asist yaptı. Murphy normalde açık kartı vardı, daha önce geldi ama bu maçta kanatta oynadı. Kanat kartıyla gelebilir. Chelsea'nin 5-0'lık galibiyeti var. 2 tane adayımız var ama ben ilk sıraya santraforları Jackson'ı yazdım. 2 gol bir asisti bulunuyor. Haaland'dan sonra İngiltere Ligi'nde en çok dikkat çeken bu haftanın santraforuydu. 3 gole de oradan katkı sağladı. Eğer Jackson'ı olur da Konami tercih etmezse Madueke sağ kanatta oynadı. Bir gol bir asist yaptı. Chelsea'de uzun süre sonra şöyle dolu dolu farklı bir galibiyet, West Ham United gibi önemli bir takımı ezerek galibiyet aldı. Nottingham Forest takımı da deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı. Bu maçta Hudson-Odoi 2 gol kaydetti. Sol kanat pozisyonunda oynadığı için olur da gelirse sol kanat kartıyla gelecektir. Kanatta da arkadaşlar biraz fazla aday var ama güzel adaylar. Hudson-Odoi ben gerçek hayatta sevdiğim, böyle başarılı olmasını istediğim isimlerden. Zaten ben böyle atletik futbolcuları da çok severim. Oyunda da kartlarını beğenirim. Yüksek seviyeli gelmeleri de isterim. Keşke hani gelseler yüksek seviyeli bir şekilde. İspanya'ya geçtiğimizde Barcelona 4-2'lik yenilgi aldı deplasmanda. Bu maçta Girona'da oyuna sonradan giren Porto 10 dakikada öyle bir oyun oynadı ki arkadaşlar, 65'te golü var, 75'te golü var, bir de asisti var. 2 gol bir asist. Oyuna sonradan girdiği için süper yedek becerisi de olacak. Maçı anlatan spiker hatta yani kariyer maçı oynadı demişti. Hayatının maçını oynadı. O da Barcelona'ya denk geldi arkadaşlar. Adam bir girdi, oyunu değiştirdi. Bu hafta kaleci olarak en büyük aday aslında İspanya milli takımının da kalecisi Simon. 9 kurtarış yapmış arkadaşlar. Şimdi bakıldığı zaman kırmızı kartlar var burada. 58. dakikada Alvarez takımını 10 kişi bıraktı. O zaman da tabii skor 2-0'dı Inika Williams'ın attığı gollerle. Ama 9 tane de 9 tane şut kurtarıyor kendi kalesinde. Önemli sayı bu. Avuta gidenler hariç doğrudan kalesinde kurtardıkları ve yüksek seviyeli bir kalecidir. Daha önce 94'lük Player of the Week kartı gelmişti. Umarız minimum yine böyle bir kartı gelir. Yüksek seviyeli gelir kendisi. İspanya Ligi şampiyonu Real Madrid'de 3-0'lık galibiyet aldı. Şimdi goller dağılmış durumda arkadaşlar. Jose Leo Nacho geldi, gol attırdı. Boş kaleye attırdı. Şimdi stoperden geldi, asist yaptı mesela Nacho. Hatta Real Madrid'den ayrılabileceği falan söyleniyor. Belki de son maçları kendisinin. Brahim Diaz sol açıkta oynadı. Arda Güler sağ açıkta oynadı. Brahim Diaz enfes bir gol kaydetti. 1-0 öne geçirdi takımını. Yanında bir tane de asisti var. Gelirse sol açık kartıyla kendisini görebiliriz. Alaves deplasmanda 1-0'lık galibiyet aldı. Sol bek futbolcusu.
Olur da Liverpool'dan Robertson tercih edilmez, Elliot'u tercih ederlerse bu hafta sol bek olarak Lopez'i Konami düşünebilir. Fransa Ligi'nde Monaco 4-1'lik galibiyet aldı. Santrafor futbolcusu Ben Yedder 2 gol 1 asist yaptı. Bu arada Ben Yedder epeydir de gelmiyor arkadaşlar. Bir ara üst üste gelmişti. Hatta Konami hediye etmişti Fransa milli takımı kartı olarak Dünya Kupası zamanında. Çok uzun zaman oldu. Kendisini pek göremiyoruz Player of the Week'lerde. Eğer Ben Yedder tercih edilmezse Minamino kanat futbolcusunun da 1 gol 1 asisti bulunmakta. Feyenoord 5-0'lık galibiyet aldı. Sağ bek futbolcularının 1 gol 1 asisti bulunuyor. Savunmacı olduğu için ben listeye dahil ettim kendisini. Amerikan Ligi'ne baktığımızda Lionel Messi'nin takımı Inter Miami 6-2'lik galibiyet aldı. Bu maçta Messi 5 tane asist yaptı. 1 gol 5 asist. Şimdi Konami isterse Messi'yi getirebilir arkadaşlar. Zaten bu takımlar Amerikan Ligi takımları oyunda da yer alıyor ve Konami Messi ile de özel anlaşmalı. Bir kere Miami kartını getirmişlerdi ama sonrasında bir daha getirmediler. Ama dediğim gibi Konami isterse Messi'nin bu harika performansından sonra getirebilir. Şimdi Ronaldo da mesela goller atıyor, hat-trick yapıyor falan. Fakat Ronaldo'yu Arap Ligi maçlarına bakaraktan getiremiyor. Çünkü Konami'nin Arabistan Ligi ile anlaşması yok arkadaşlar. AFC Şampiyonlar Ligi kupasıyla ilgili bir anlaşması var. Onu da pek değerlendirmiyor. Onlardan hani hakları alıyor, kupaların haklarını alıyor ama ne yazık ki oralardan işte paketler falan getirmiyor. Çok sade etkinlikler falan yapmakta. Yani turnuvayı alıyor, hiçbir şekilde de değerlendirmiyor. Eskiden Avrupa Şampiyonası'nın haklarını almışlardı. Kuru kuru oyunda geçirmişlerdi. Hani zaten zar zor bir turnuva hakkı alıyorlar. Onu da oyunda eğlenceli bir formatta uygulamıyorlar, değerlendirmiyorlar ne yazık ki. Dediğim gibi isterse Konami Messi'yi de Player of the Week'e ekleyebilir arkadaşlar. Son olarak dün gelen Epic paketten açılım yapmaya düşünen arkadaşlarımız varsa 3 Epic futbolcunun da maksimum seviyeleri bunlar. Denislav 103 seviye, Michael Owen 103 seviye, Okazaki de 100 seviye. Açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız için de maksimum seviyeleri hatırlatayım istedim. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İsimlerle alakalı da bunların dışında sizin böyle gelmesini beklediğiniz, düşündüğünüz isimler var mı? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hatta bu isimler içerisinde de kesin hani şimdi Erling Haaland gelir ama sizin de böyle ihtimali yüksek bunlar kesinlikle gelir dediklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.